Merhabalar, bugün sizlere safra kesesi fonksiyon ve safra kesesi hastalıklarından bahsedeceğim. Safra kesesi, karaciğerin altında yer alan, karaciğerde yapılan safranın depolandığı, daha sonrasında şu kanal aracılığıyla ince bağırsaklara safrasını boşaltan ve sindirime katkı sunan bir keseciktir. Safra kesesinin hastalıkları başlıca safra kesesi taşları, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanserleridir. Ama bizim en sık karşılaştığımız problem safra kesesi taşları. Fonksiyonu şöyledir safra kesesinin. Karaciğerde yapılan safra gelir. Şu kanal normalde şu açıklık kapalıdır. Ve bu safra kesesinde depolanır. Biz beslenmeye başladığımızda gıdalar mideden çıkarken safra kesesi ve mide kendi arasında haberleşir. Mide der ki ben gıdaları gönderiyorum, sen de safrayı gönder. Buradaki kanal açılır. Buradan safra gelir, buradan da gıdalar gelir ve sindirim başlar. Sonrasında da 5 metrelik ince bağırsaklarda sindirim fonksiyonu gerçekleşir. Ancak bazılarında burada bekleyen safra çaydanlığın dibindeki kireç gibi tortulaşır ve çökelmeler meydana gelir. Eğer bu taşlar yerinde durursa, hareket etmezse, tesadüfen ultrasonda fark edilene kadar hiçbir problem yaratmayabilir. Genellikle de tesadüfen ortaya çıkarlar. Fakat bir gün hareket ederler safra kesesi taşları. Şu kanal tıkandığında, taş buraya geldiğinde safra kesesi şişmeye başlar boşalamadığı için. İltihaplanma meydana gelir. Tıpkı yazın bir çöp poşetinin ağzını bağlayıp bir yere bıraktığınızda nasıl ki şişme meydana gelir, yani kokuşma olur. Burada da aynı şey yaşanır ve bu şişmeden sonra biz karnımızın sağ üst tarafında bir ağrı, bulantı, kusma, özellikle beslenmeden sonra meydana gelen bir kusma şikayetiyle hastaneye başvururuz. Ultrason ve yapılan kan tahlillerinde de burada taşın olduğu görülür. Bu durumda ne yapılır? Ya acil olarak ameliyat edilir, problemler ciddi ise, ya da hastanın beslenmesi kesilerek bir süre serum ve antibiyotik tedavisi verdikten sonra yaklaşık bir ay sonra tekrar ameliyat işlemi planlanır. Duruma göre karar verilir. Ancak buradaki tıkanma durumunda bile karaciğerde yapılan safra şuradan aşağıya geçerek sindirim fonksiyonuna katkı sunmaya devam eder. Bundan daha kötü bir durum var. Nedir o? Şuradaki taşın gelip şu ana kanala oturması. Bu durumda safra karaciğerden aşağıya gelemediği için, safra kesesinden aşağı geçemediği için geriye kana karışır ve sarılık meydana gelir. Bu bizim için ciddi bir problemdir. Çünkü burada taş varken safra kesesini alamıyoruz. Safranın akacağı bir yer yok. Boşalacağı kanal tıkalı. O nedenle şu kısmı çok ameliyat etmeyi sevmiyoruz, ana safra kanalını. Ameliyatları problemli, iyileşmesi problemli. O nedenle çok ameliyat tercih etmiyoruz. Ne yapıyoruz bu durumda? Ağızdan girerek endoskop yardımıyla buradaki taşı bağırsağa çektirme işlemini yapıyoruz. Yani tıkanmış olan kanalı açma işlemini yapıyoruz. Bu işlemin adı ERCP işlemi. Bu işlemde kanal açıldıktan sonra safra kesesi ameliyatı gerçekleştirilebiliyor. Ancak bu işlemin de kendine göre handikapları var. ERCP işlemi sırasında bu kanal açılırken taş çektirme işlemi sırasında pankreas bezi yaralanabiliyor ve çok ciddi sıkıntılara yol açan akut pankreatit dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. O nedenle bizim tercihimiz safra kesesinde taşlar tespit edildiğinde mümkünse hiçbir problem yaşanmamışken ameliyat etmek. Bu durumda ne yapıyoruz? Safra kesesinin çıkışını kapatıyoruz. Taşlı safra kesesini buradan alıyoruz ve burası kör bir sokak haline geliyor. Artık karaciğerde yapılan safra buradan sürekli ince bağırsaklara sızmaya devam ediyor ve sindirim fonksiyonu gerçekleşiyor. Evet, soru: ultrasonda safra kesemde taş çıktı, hiçbir şikayetim yok, ameliyat olayım mı? Uzunca bir süre safra kesesi taşı sorun yaratmayabileceği gibi size çok kısa süre sonra çok ciddi sağlık sorunları yaratabilir. O nedenle taş varlığında ameliyat öneriyoruz. Bir diğer problem nedir safra kesesi ile ilgili? Safra kesesi polipleri. Şu safra kesesi olsun, tekrar çizeyim. Şurada bir polip var. Polibi nasıl tarif edeyim size? Vücudumuzdaki cilt altındaki yağ bezeleri gibi düşünün. Bunun iç organlardaki formu. Safra kesesi sıvı dolu bir kesecik. O nedenle bizim ultrasonda görüntü veren buradaki 5 milimlik bir polipe girip de biyopsi almak, tıpkı tiroid bezinde, meme kitlelerinde olduğu gibi biyopsi yapma şansımız yok. O nedenle nadiren de sıkıntılı olsa, kanserleşebilse de genellikle iyi huylu olsa da bunu patolojik olarak tespit edemediğimiz için
Safra kesesi poliplerinde ameliyat önermekteyiz belli büyüklüklerin üzerinde. Ya da ameliyat olmak istemeyen hastalarımızda takip ederek sonraki ultrason takiplerinde büyüme varsa ameliyat öneriyoruz. Safra kesesi polibinde ne yapıyoruz? Onda da aynı şekilde taş varlığında olduğu gibi kanalı kapatıyoruz ve safra kesesini alarak ameliyatımızı sonlandırıyoruz. Safra kesesi olmasa da safra karaciğerde yapılarak aşağı geçmeye devam ettiği için sindirim fonksiyonları devam ediyor. Onun dışında başka ne gibi hastalıklar var? Safra kesesinin kanserleri var. Safra kesesi kanserleri erken tespit edildiğinde tedavi sonuçları daha yüz güldürücü, daha başarılı. Ancak geç kalındığında safra kanallarına ve karaciğere yayıldığı için maalesef sıkıntılı bir süreç ortaya çıkarmakta. O nedenle iştahsızlık, zayıflama, sarılık gibi şikayetler olduğunda safra yolu hastalıkları da dikkate alınmalı. Bu gözle incelenerek, araştırılarak hastalıklar tespit edilmeli. Bu durumda tedavi şansımız daha yüksek. Teşekkür ederiz.